Merhabalar, Hisselongcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda haftalık olarak takip ettiğimiz ve Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanarak strateji oluşturduğumuz hisselerin son durumuna bakacağız arkadaşlar. Bu listeye eklenecek stratejiye uygun yeni bir hisse olmadığı için mevcut hisselerin durumuna hızlıca bir beraber bakacağız arkadaşlar. Bu arada rahatsızlığımdan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle stratejimizi hatırlatmak gerekirse eğer Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Ve Williams yüzde aralığı eksi 90 seviyesinin altında kaldığı ve düşüş mumuyla kapattığı haftalarda eşit miktarda ekleme yapıyoruz. Mesela EKGO hissesinde İlk eklememizi 16 Ekim haftasında yapmışız ve arkasından 3 hafta boyunca eklemişiz ve şu anda %26'lık bir karlılık içerisindeyiz. Mesela daha önce Nisan ayında ve Mayıs ayında 1-2 hafta eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra görüyorsunuz %82'lik bir karlılık gelmiş. Gayet iyi. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Ve eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. EKGO hissesi bu hafta itibariyle eksi 10 seviyesinin çok hafif üzerine attı. Ve bu dakikadan sonra artık uyumsuzluklar arayacağız. Uyumsuzluklardan kastım şöyle. Mesela 21 Kasım 2022 haftasından 28 Kasım 2022 haftasına geçerken görüyorsunuz fiyat yükseliyor. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çeviriyor. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse bu sefer de elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şunu da hatırlatmak isterim ki burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca buradaki hisselerin hiçbirinin mali tablolar analizini yapmadım arkadaşlar. Alım yapmayı düşündüğünüz hisselerin mutlaka bilançolarına bir bakmanızı öneririm. Şimdi Hektaş hissesine geçiyorum. Evet, Hektaş hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Bu hafta itibariyle bir alım daha yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya ekliyorum. Mesela daha önce şuralarda eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle %49'luk bir yükseliş gelmiş. Şimdi Aksuya hissesine geçiyorum. Evet, Aksuya hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bakalım daha önce eksi 90 seviyesinin altına düştükten sonra nasıl bir performans göstermiş. Şuralarda çok hafif bir düşüş gelmiş. 2021 yılının Mart ayında. Ve oralardan sonrasında görüyorsunuz arkadaşlar %513'lük güzel bir yükseliş gelmiş. Hatta devamında daha da yükselmiş. Tekrardan önümüzdeki haftalarda yükselişe başlamasını ve benzer bir yükselişin gelmesini bekleriz açıkçası. Pegasus hissesine geçiyorum. Evet, Pegasus hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şöyle ilk alım yaptığımız yerden baktığımızda şu anda %5.8'lik karlılık içerisindeyiz. Tabi burada da alım yaptığımız için maliyetimiz daha da düştü. %5.8'den daha fazla karlılık içerisindeyiz şu anda arkadaşlar. Garanti Bankası'na bakalım. Evet, Garanti Bankası'nda alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık arkadaşlar. Ve arkasından güzel bir yükseliş geldi. Şu anda Garanti Bankası'nda %52'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet iyi arkadaşlar. Şu an eksi 10 seviyesinin üzerinde, herhangi bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Elimizdekileri de satmıyoruz. Bakın daha önce Garanti Bankası'nda da 15 Mayıs haftasında bir kere eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle %124'lük bir yükseliş gelmiş. Gayet iyi arkadaşlar. Ereğli hissesine bakalım. Evet, Ereğli hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Ve şu anda güzel bir karlılık içerisindeyiz. Şöyle baktığımızda %15'lik bir karlılık içerisindeyiz. Burada da aynı şekilde 2023 Mart ayından 2023 Mayıs ayına kadar eksi 90 seviyesinin altında seyrettikten sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %61'lik bir yükseliş yaşamışız. Toaso hissesine geçiyorum. Toaso hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Astor'a bakalım.
Astor'da da daha önce 4 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın daha önce Astor hissesinde 8 Mayıs haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra güzel bir yükseliş yaşamışız. %250'lik. Turkcell hissesine bakalım. Turkcell hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Hatta eksi 10 seviyesinin de üzerine atmışız geçtiğimiz hafta. Bu hafta gelen düşüşle eksi 10 seviyesinin altındayız. Fakat eksi 40 seviyesinin altına düşmediğimiz için elimizdekileri satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda %24'lük bir karlılık içerisindeyiz Turkcell hissesinde. Diğer hissemiz İskenderun Demir. İskenderun Demir hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda fiyatımız hemen hemen alım yaptığımız seviyelerde devam ediyor. Daha önce eksi 90 seviyesinin altına attığı dönemde bakın şöyle güzel bir yükseliş gelmiş. %66'lık. Coca-Cola'ya geçiyorum. Coca-Cola'da çok güzel bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Şöyle 16 Ekim haftasında yaptık alımımızı. O tarihten şu ana kadar baktığımızda %46'lık bir karlılık içerisindeyiz. Gayet iyi. Şu anda eksi 22 seviyesinde Williams indikatörümüz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Kozal'a geçiyorum. Evet, Kozal'da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce eksi 90 seviyesinin altına attığı dönemde sonrasında güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. %90'lık bir yükseliş yaşamışız arkadaşlar Kozal hissesinde de. Evet, Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da da daha önce bir defa alım yaptık 16 Ekim haftasında. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerinde, herhangi bir uyumsuzluk da yok. Dolayısıyla bekliyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şu anda %49'luk bir karlılık içerisindeyiz Türk Telekom hissesinde. Anadolu Efes'e geçiyorum. Evet, Anadolu Efes'te daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda eksi 21 seviyesinde Williams indikatörümüz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu andaki seviyesine göre baktığımızda %41'lik bir karlılık içerisindeyiz Anadolu Efes hissesinde de. Kontrol Matik'e geçelim. Kontrol Matik'te 5 defa alım yaptık daha önce ve son 3 haftadır bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Yükselişin devamını bekleriz. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce eksi 90 seviyesinin altına attığı dönemlerden sonra şöyle güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. %220'lik. AG Hol'e bakalım. Evet, AG Hol'de daha önce bir defa alım yapmışız. 16 Ekim haftasında bir daha eksi 90 seviyesinin altına düşmemiş. Şu anda da eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bu hafta itibariyle Kaufman hareketli ortalaması olan 209.1 seviyesinin üzerinde ikinci kapanışını da yaptı. Bu gayet güzel. İlk etapta 234 seviyelerine, sonrasında da 254 seviyelerine bir yükseliş beklerim. Şu anda alım yaptığımız seviyeden fiyatımızın bulunduğu seviyeye %12'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bakın daha önce Şubat ayında birkaç hafta eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş gelmiş. %218'lik. Alarko Holding hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Nisan ayında 1-2 hafta eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra %134'lük bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Gayet iyi. Kale Seramik'e bakalım. Evet, Kale Seramik'te daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ziraat Gayrimenkul hissesine bakalım. Burada daha önce bir defa 16 Ekim haftasında alım yaptık. Sonrasında güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %30'luk bir karlılık içerisindeyiz. Daha önce Nisan ayında 1-2 hafta eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. %46'lık. Bakalım, hareketin devamını bekleriz. TSKB hissesine geçiyorum. TSKB hissesinde de daha önce bir defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında bir daha atmadığı için herhangi bir ekleme yapmadık. Ve şu anda da ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz. Daha önce bakın 2022
Eylül-Ekim aylarında birkaç defa -90 seviyesinin altına kaldıktan sonra şöyle bir yükseliş gelmiş. %107'lik gayet iyi. Isuzu hissesine geçiyorum. Evet, Isuzu hissesinde 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bu hafta Kaufman hareketli ortalaması olan 234 seviyesinin üzerine atmaya çalışmış fakat başaramamış. Bakalım, takip edeceğiz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce Nisan ayında birkaç defa -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle %109'luk bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Gayet iyi. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliüretan. Evet, burada da daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. En son -90 seviyesinin altında kapanış yaptığı dönemlerden sonra şöyle güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. %158'lik. Arçelik hissesine geçiyorum. Arçelik hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Nisan-Mayıs aylarında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle %87'lik bir yükseliş görmüşüz. Gayet iyi. Türk Traktör hissesine geçiyorum. Türk Traktör hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir taraftan VIX indikatörümüzde de dip çalışmasının devam ettiğini görüyoruz. Şu yeşil mumlar gri muma döndüğünde dip çalışmasının tamamlanıp yükselişe hazır olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Devamında yükselişi bekleyeceğiz. Evet, Doğuş Otomotiv hissesine geçiyorum. Doğuş Otomotiv hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu hafta 263 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını geçemediğini görüyoruz. Bakalım önümüzdeki haftalarda tekrar denemeleri yapmasını bekleriz. Daha önce -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra ne kadarlık bir yükseliş gelmiş bir bakalım. %153'lük bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Yayla Gıda hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 7 defa alım yapmışız ve akabinde yükselişin başladığını görüyoruz. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. En son bakın Nisan-Mayıs aylarında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle %147'lik bir yükseliş yaşamışız. Gayet iyi. Bir diğer hissemiz SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz stratejimize göre. Daha önce 5 defa alım yapmışız. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. En son 2 Mayıs haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra güzel bir yükseliş yaşamışız. %460'lık. Europower Enerji hissesine geçiyorum. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. CW Enerji hissesine bakalım. Bunda da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Smart Güneş Enerjisi'ne bakalım. Burada da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir alım yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce 5 defa alım yaptık. Bakın Mayıs ayında en son -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra %206'lık bir yükseliş yaşamışız Smart Güneş Enerjisi hissesinde. GESAN'a bakalım. Evet, GESAN'da daha önce 6 defa alım yaptık arkadaşlar. Sonrasında yükselişin başladığını görüyoruz. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce Mayıs ayında -90 seviyesinin altına attığını görüyoruz ve oradan şöyle %109'luk bir yükseliş yaşamışız. Ace Eczacıbaşı hissesine geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada da Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %120'lik bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Saykurs'una geçiyorum. Daha önce 4 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Aynı şekilde Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %108'lik bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Alfas hissesine geçiyorum. Alfas hissesinde -90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce 5 defa alım yaptık. Önümüzdeki haftalarda yükselişin devamını bekleriz. Şöyle Ocak-Şubat ayında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra %614'lük bir yükseliş yaşamışız Alfas hissesinde. Evet, Selçuk Eczacı Deposu
Burada daha önce bir defa alım yaptık ve akabinde bir daha -90 seviyesinin altına düşmedi. Şu anda da herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle şu anki seviyemize baktığımızda %16'lık karlılık içerisindeyiz. 57.35 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutulmuş olması da güzel. Hareketin devamını bekleriz arkadaşlar. Evet, Çimsa'ya geçiyorum. Çimsa'da daha önce 3 defa alım yaptık. Akabinde -90 seviyesinin altında bir daha düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altındaki kapanışları bitirdikten sonra şöyle %272'lik güzel bir yükseliş yaşamışız Çimsa hissesinde. Evet, bir diğer hissemiz Ahlatçı Doğalgaz. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için Williams indikatörümüz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Borusan. Daha önce 3 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerinde seyrettiğimiz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. En son -90 seviyesinin altında Şubat ayında kapanış geldiğini görüyoruz. Ve oradan zirvesine baktığımızda %1640'lık bir yükseliş yaşamış. Gayet güzel. Evet, Oyak Çimento hissesine bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Nisan ayında -90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra %172'lik bir yükseliş gelmiş. Gayet iyi. Enerjisa hissesine geçiyorum. Enerjisa hissesinden daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda yükselişe başladığını görüyoruz fakat daha Kaufman hareketli ortalamasını geçmemiş. -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Kiler Holding. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrettiğimiz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. En son Mart ayında -90 seviyesinin altında kapanışlar geldikten sonra %519'luk bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Akçansa hissesine geçiyorum. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Akabinde -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra eklemelerimizi durdurduk. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Şu an ilk alım yaptığımız yerden şu anki fiyata %7'lik bir karlılık içerisindeyiz. Tabi arkasından 2 defa daha ekleme yaptığımız için bu %7'lik karlılığın daha da üzerindeyiz arkadaşlar. Zoran hissesine geçiyorum. Evet, Zoran hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerinde seyrettiğimiz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. Burada da daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik hissesine bakalım. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce -90 seviyesinin altındaki kapanışlar bittikten sonra %267'lik bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. Vestel listesine geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Miatek hissesine bakalım. Miatek hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altında kapanışları bitirdikten sonra şöyle %759'luk bir yükseliş gelmiş. Gayet iyi. Şişe cama bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Daha önce Nisan ayında -90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle %52'lik bir yükseliş gelmiş. Gayet iyi. İş yatırım menkul değerler hissesine bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. Akabinde -90 seviyesinin altında bir daha düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık. Bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, Aksen'e bakalım. Evet, Aksen'de daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Karlılığa da geçtiğimiz bir hisse. Evet, Dohol'e geçiyorum. Dohol'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda %8'lik bir karlılık içerisindeyiz Dohol listesinde. Daha önce bakın Şubat ayında -90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra %93'lük bir yükseliş yaşamışız arkadaşlar. Aygaz'a bakalım. Aygaz'da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ve %9'luk bir karlılık içerisindeyiz. Vestel Beyaz Eşya'ya bakalım. Vestel Beyaz Eşya'da -90 seviyesinin altında 4 Aralık haftasında alımımızı yapmışız. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda %7.5'lik bir karlılık içerisindeyiz. Koza Anadolu hissesine bakalım.
Burada daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %123'lük bir yükseliş görmüşüz Kozal Anadolu hissesinde. Magen hissesine geçiyorum. Evet, Magen hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda da -90 seviyesinin altında seyrettiği için 5. alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. 5. alımımızı ekleyebiliriz Magen hissesinde. Şu anda dip çalışmasının devam ettiğini görüyoruz. Şu yeşil mumlar tamamlanıp gri muma döndüğünde yükselişin devamını bekliyor olacağız. Daha önce bakın Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %129'luk bir yükseliş gelmiş Magen hissesinde. Yeotek'e bakalım. Evet, Yeotek hissesini daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle aşağı yukarı baktığımızda %20'lik bir karlılık içerisindeyiz Yeotek hissesinde. Daha önce Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altındaki kapanışları tamamladıktan sonra %340'lık bir yükseliş gelmiş Yeotek hissesinde. Froto'ya geçiyorum. Evet, Froto hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda karlılık içerisindeyiz. Dip çalışmasının da tamamlandığını görüyoruz. Hareketin yukarı yönlü devamını bekleyebiliriz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %6.8'lik karlılık içerisindeyiz. Daha önce Mayıs ayında bir defa -90 seviyesinin altında kapattıktan sonra şöyle baktığımızda %86'lık bir yükseliş gelmiş. Petkim hissesine geçiyorum. Petkim hissesinde daha önce bir defa alım yaptık 18 Aralık haftasında. Akabinde güzel bir yükseliş geldi. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %12,5'luk bir karlılık içerisindeyiz Petkim hissesinde. TAV havalimanlarına bakalım. Burada da daha önce 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -10 seviyesinin de üzerine atmış durumda. Şu an için herhangi bir uyumsuzluk yok. Artık bundan sonra uyumsuzluk arıyor olacağız arkadaşlar bu hissede. Ve gelen her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyor olacağız. -40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse o zaman da elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %14'lük bir karlılık içerisindeyiz. Evet, Şok Marketler hissesine bakalım. Şok Marketler hissesinde daha önce 18 Aralık haftasında aldık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyeden işte %5'lik bir karlılık içerisindeyiz. Daha önce Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kaldığını ve akabinde %148'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Brisa hissesine geçiyorum. Brisa hissesinde de 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Arkasından 3 hafta boyunca yükseliş geldi. Şu anda da %6.8'lik bir karlılık içerisindeyiz. -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce -90 seviyesinin altındaki kapanışları tamamladıktan sonra şöyle %148'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Kocaer hissesine bakalım. Evet, Kocaer hissesinde -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. 29.09 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerindeyiz. Bu gayet iyi. Hareketin yukarı yönlü devamını bekleriz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %19,5'luk bir karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Daha önce Nisan ayında -90 seviyesinin altında kalmış ve zirvesine baktığımızda %155'lik bir yükseliş görmüşüz Kocaer hissesinde. Evet, Tekpen'e bakalım. Tekpen'de daha önce 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz ve %3.5'lik bir karlılık içerisindeyiz. Daha önce Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altındaki kapanışlarını tamamladıktan sonra şöyle %93'lük bir yükseliş görmüşüz Tekpen hissesinde. Evet, son olarak Escort Teknoloji hissesine bakıyoruz. Evet, Escort Teknoloji hissesinde 18 Aralık haftasında alımını yapmışız. Şu anda bulunduğumuz seviyeye %3.91'lik bir karlılık içerisindeyiz. -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Mayıs ayında, daha doğrusu Nisan ayında -90 seviyesinin altında bir kapanış yaptıktan sonra %107'lik bir karlılık görmüşüz Escort Teknoloji hissesinde. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.